Kur'an'daki en çarpıcı ve ders dolu kıssalardan birine, Nuh peygamberin hikayesine hep birlikte dalalım. Bu anlatı sadece bir tufan hikayesi değil, aslında çok daha fazlası. İnancın, sabrın ve ilahi bir uyarının görmezden gelinmesinin sonuçlarının bir hikayesi. Gelin, tamamen Kur'an metninin rehberliğinde bu yolculuğa şimdi başlayalım. Peki her şey nasıl başladı? Gelin şimdi hikayenin en başına gidelim. Nuh, halkını uyarmak için nasıl ve hangi mesajla görevlendirildi? Hep birlikte görelim. Nuh'un halkının karşısına çıktığındaki ilk sözleri bunlar. Dikkat edin, ne bir tereddüt var ne de lafı dolandırma. Mesajı en başından itibaren o kadar net ve keskin ki, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Bu, görevinin ciddiyetini ortaya koyan ilk ve en güçlü ifade. Peki bu uyarının içeriği neydi tam olarak? İşte Nuh'un mesajının ana hatları aslında çok basit. Yalnızca tek olan Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız olmadığını bilin ve yaklaşan o büyük günün azabından korkun. Bunun içinde diyordu ki, ben güvenilir bir elçiyim, o yüzden bana itaat edin. Basit ama o dönem için gerçekten devrim gibi bir çağrıydı bu. Böylesine net ve güçlü bir çağrıya karşı halkın tepkisi ne oldu dersiniz? İşte şimdi hikayenin düğümünün atıldığı, gerilimin yavaş yavaş tırmandığı o noktaya geliyoruz. İşte kutuplaşma tam olarak burada başlıyor. Saflar o kadar net ki halkı ona doğrudan sen sapkınlık içindesin diyor. Nuh ise sakin bir şekilde bende bir sapkınlık yok, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim diye karşılık veriyor. Bu iki cümle aralarında artık bir orta yol kalmadığını çok net bir şekilde özetliyor aslında. Peki neden reddettiler? Reddedişlerinin arkasında yatan temel şey aslında kibir ve statü takıntısıydı. Onu bizim gibi bir insan diyerek küçümsediler. Ona inananları toplumun en zayıfları, en aşağı tabakası olarak etiketlediler. Ve belki de en önemlisi, eğer Allah bir elçi gönderecek olsaydı insan değil melek gönderirdi diyerek kendi dar akıllarınca ilahi iradeye bir sınır çizmeye kalktılar. Yüzlerce yıl süren bu tartışmaların, bu mücadelenin sonunda artık sabırları tükenmişti. Dinlemek istemiyorlardı. Resmen meydan okuyorlardı. Ey Nuh, bizimle yeterince tartıştın, yeter artık. Eğer doğru söylüyorsan bizi korkutup durduğun o azabı getir de görelim. İşte bu cümle, diyaloğun bittiği ve geri dönülmez yola girildiği o anın ilanıdır. Halkın bu son meydan okumasıyla birlikte artık davet dönemi bitiyor. İlahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Ve Nuh'a gelen yepyeni bir emirle birlikte hikayenin akışı tamamen değişiyor. İlahi cevap çok net, artık onlardan başkası iman etmeyecek. Ve emir geliyor, vahyimizde gemiyi yap. Yani tartışma bitmiş, söz tükenmiştir. Şimdi kurtuluş için eyleme geçme ve yaklaşan o büyük felakete hazırlanma zamanıdır. Şimdi bir an için gözünüzde canlandırın. Ortada ne bir deniz var ne de bir su belirtisi. Nuh ise karanın ortasında devasa bir gemi inşa ediyor. Tabii ki halkının ileri gelenleri için bu tam bir komedi malzemesiydi. Yanından her geçtiklerinde onunla dalga geçiyor, bu anlamsız görünen çabasını küçümsüyorlardı. Ama Nuh'un cevabı hem çok sakin hem de kendinden son derece emindi. Eğer siz bugün bizimle alay ediyorsanız çok yakında biz de sizinle alay edeceğiz. O alçaltıcı azabın kime geleceğini pek yakında göreceksiniz. Bu sözler onların kahkahalarının ardındaki trajik sonu bildiğini gösteren sarsılmaz bir inancın ifadesiydi. Ve işte beklenen an geliyor. Alaylar bitiyor, uyarılar korkunç bir gerçeğe dönüşüyor. Gelin şimdi hikayenin doruk noktası olan büyük tufana tanıklık edelim. Ama bu sıradan bir yağmur değildi. Emir geldiği anda hem gök adeta yarılıyor hem de yerin kaynakları fışkırıyordu. Yani sular sadece yukarıdan değil, aşağıdan da geliyordu. Tam bir kuşatma başlamıştı. Nuh'a verilen emirle her cinsten birer çift ve ona inananlar gemiye bindi ve Allah'ın adıyla o meçhul yolculuk başladı. Manzara inanılmazdı. Gemi, dağlar gibi yükselen devasa dalgaların arasında sürükleniyordu. Bu ifade bile tek başına tufanın akıl almaz boyutunu ve gücünü gözler önüne seriyor. Artık yeryüzünde sığınılacak güvenli hiçbir yer kalmamıştı. Bu devasa kaosun ve felaketin tam ortasında hikaye birdenbire çok kişisel, çok trajik bir ana odaklanıyor. Nuh, tufanın ortasında bir kenarda çaresizce duran oğlunu görüyor ve bir babanın bütün şefkatiyle ona son bir kez daha sesleniyor. Nuh, yavrum gel bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle birlikte olma diye yalvarırken oğlunun cevabı çok trajik. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Bakın, o
ilahi kurtuluş gemisi yerine sular altında kalmaya mahkum bir dağa, yani aslında kendi aklına ve fiziksel güce güveniyordu. Ve babasının o son çağrısıyla oğlunun o kibirli cevabı arasına dev bir dalga girer ve o da boğulanların arasında kaybolur gider. Bu an, ilahi adaletin kan bağına değil, inanca baktığının en acı, en net kanıtıdır. Tufan bitmiş, sular çekilmişti. Ama Nuh'un içindeki baba acısı dinlememişti. Rabbine yönelip adeta bir vaadi hatırlatıyor. Rabbim, şüphesiz oğlum benim ailemdendi. Bu, bir peygamberin aynı zamanda nasıl bir baba olduğunu ve evlat acısının ne kadar derin olduğunu gösteren çok insani bir an. Gelen cevap ise tüm kıssanın en kilit derslerinden birini içeriyor. Allah, aile yani ehl kavramını adeta yeniden tanımlıyor. Ey Nuh, o senin ehlinden değildir. Çünkü onun yaptığı doğru olmayan bir işti. Bu, gerçek ailenin kan bağıyla değil, inanç ve eylem birliğiyle oluştuğunu gösteren devrimsel bir ifadedir. Peki, bu büyük felaketten sonra ne oldu? Hikaye nasıl bitti ve Nuh'un mirası sonraki nesiller için ne anlama geliyor? Gelin şimdi kıssanın sonucuna ve ardında bıraktığı o derin izlere bakalım. Kıssayla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Nuh peygamberin yaşı meselesi. Kur'an, onun halkı arasında 950 yıl kaldığını belirtiyor. Fakat bazı yorumcular bu ifadenin farklı bir anlama gelebileceğini de öne sürüyorlar. Bu ilginç yoruma göre ayette geçen 1000 yıldan 50 yıl eksik ifadesindeki kelimelerin farklı anlamlarına bakıldığında Nuh'un tebliğ süresinin aslında yaklaşık 33 yıl olabileceği gibi bir hesaplama yapılıyor. Bu, antik metinleri yorumlarken kelimelerin ne kadar farklı anlam katmanları taşıyabildiğini gösteren çok enteresan bir detay. Fakat Nuh'un mirası sadece tufandan kurtulanların atası olmasıyla sınırlı değil, çok daha fazlası. O, Adem, İbrahim ve Musa gibi büyük peygamberler zincirinin önemli bir halkası. Hatta inanmayan eşi, bir peygamberin en yakınının bile imanı seçmeyebileceğine dair bir örnek olarak verilir. Ve en önemlisi, onun tüm hikayesi, nesiller boyu insanlar için bir işaret ve bir ders olarak sunuluyor. Ve Kur'an bu büyük kıssayı ucu açık, doğrudan bize yöneltilmiş bir soruyla mühürlüyor. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık, var mı ibret alan? Bu soru, Nuh'un hikayesini binlerce yıl öncesinde kalmış bir olay olmaktan çıkarıyor ve her çağda, her insana yöneltilmiş canlı bir uyarıya dönüştürüyor. Asıl soru şu, bu işaretten kim ibret alacak?